Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda da bu bluzun kısaca anlatımını yapacağım. Şimdi biraz konfor alanımızın dışındayız. Başka yerde çekim yapıyorum. Artık elimden geldiğince bu şekilde anlatmaya çalışacağım. Bluzumuzu ben L beden olarak ördüm. Sizlere S ve M'yi de sayılarını vereceğim. S ve L, S ve L'nin sayıları farklı olacak. S ile M'nin. L'de de M'nin sayılarını uygulayıp sadece şu roba kısmını biraz büyütürsek L bedeninde bu şekilde oluşturmuş olacağız. Buradan baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 model roba için ben L beden olarak kurdum. Sizler bunu S ve M'de 4 tane uygulayacaksınız. Sayıları farklı olacak sadece. Şimdi ben şöyle kısaca anlatacağım. Şunu şöyle koyayım. Sizler de ekran görüntüsü alabilirsiniz. Arkadaşlar S ve M beden sayıları için S'de ön ve arka 13 bademden oluşacak. Kollar 9 taneden, M'de ve L'de ön ve arka 15, kollar 11 bademden oluşacak. Badem dediğimi şimdi göstereceğim. Başlama sırası o zaten. Bunlar da reglan artışlarımızın olduğu yerlerde de birer badem olacak. Badem dediğimde şimdi anlatacağım. Tığımı 3,5 numara tığ olarak kullandım ben. İpim ben şeyle ördüm. Gazal Baby kotonla ördüm. Şimdi badem dediğim bu başlama yeri, ilk sırası yani. Şöyle başlangıçta 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Üzerine ip alıyorum. Şu ilk zincire batıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Badem dediğim bu arkadaşlar. Yine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu defa bu trabzanın şu iki ilmeğini alıyorum. Oraya da ikili trabzan yapıyorum. Bakın 1, 2 oldu. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın şuraya batıyorum. Bu şekilde. Ben şimdi size bir numune göstereceğim. Onun içinde ben burada kollara 5 vereyim. Ön ve arkaya 5 vereyim. Kollara da 3 vereyim. Yani örnek olarak göstereceğim ama normalde şuradaki sayıları yapacağız. Onun için şöyle yapalım. Bademlerimizi hazırlayalım. Bu örnek numune ben hazırlayıp geliyorum. Evet. Ben bademleri hazırladım. Bu örnek olduğu için buna 20 tane yaptım. Bakın şurada size gösterdiğim gibi siz de buralara ayraç koyup yapacaksınız. İşaretleyici daha doğrusu koyun. Karıştırmamış olursunuz. En azından başlangıç yerlerini daha iyi takip edebilirsiniz. Şimdi bu numune olduğu için ben 20 tane yaptım. Siz S beden için 48 tane, M beden için 56 tane yapacaksınız. İpinize göre değişebilir, tığınıza göre değişebilir. Bu sayıları çoğaltabilirsiniz, düşürebilirsiniz, yükseltebilirsiniz. Yalnız şuna dikkat edeceksiniz. Tek sayılardan oluşacak arkadaşlar. Model o şekilde kuruluyor. Yani burası çift sayı olduğunda modeli kuramazsınız. Buralardaki aralardaki bademler mutlaka tek sayı olacak. Şimdi şöyle alıyorum, düzeltiyorum. Şu şekilde getiriyorum.
şurayla birleştireceğim. Şu bademi batıyorum, birleştiriyorum. Sonra döneceğim. Şu şekilde. Şuradaki ilk bademi kullanacağım. Onun için hemen şuraya geçtim. Buraya bir zincir şimdi çektim. 2, 3. Şuradan benim bademim arkadaşlar. İşaretleyicim orada. Bu şimdi örnek tutmayabilir. Şu şekilde yapayım. Şimdi bu bizim ilk başlangıç yerimiz. Buradaki bademe şöyle batıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu benim köşem ve hem köşem hem başlangıç sıram. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Yanındaki bademe bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yanındaki bademe aralarında bir zincir olan 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yanındaki bademe bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bakın köşe reglanıma geldim. Reglana aralarında bir zincir olan 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi yine 2 zincir çekiyorum. Yanındakine bir tane 2 zincir çekiyorum. Yanına aralarında bir zincir olan 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Sıradakine bir tane yapıyorum. 2 zincir, yanındakine aralarında bir zincir olan 2 tane. 2 zincir, yanındakine bir tane. 2 zincir çekiyorum. Reglana geldim buraya. Aralarında bir zincir olan 3 tane. Buralar köşelerimiz. İkili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yanındakine bir tane. 2 zincir, yanındakine aralarında bir zincir olan 2 tane trabzan, 2 zincir, yanındakine bir tane, 2 zincir. Yine köşeye geldim. Buraya 3 tane, aralarında bir zincir var. 2 zincir, yanındakine bir, 2 zincir, aralarında bir zincir olan 2 tane, 2 zincir, sıradakine bir tane, 2 zincir, yanındakine 2 tane, aralarında bir zincir, 2 zincir, yanındakine bir tane, 2 zincir ve köşeye geldim. En başlangıç yerime. Buraya 2 tane ile başlamıştık. Biliyorsunuz köşeler 3 tane olacağı için buraya hemen bir tane yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum ve şurada bir zincir kalacak şekilde aradaki mesafeyi ayarlayıp yapıyorum ve bu köşeye de 3 tane yapmış oluyorum. Şimdi yine 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Şu boşluğa 3 tane, bakın boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hiç zincir yok arada. Şu şekilde. 2 zincir çekiyorum. Bu tek trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şu aradaki bir zincir çektiğimiz 2 tane trabzanın arasına, boşluğuna 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şu çubuğa tekliye, yani tek yapıyorum.
2 zincir çekiyorum. Bakın köşeye geldim. Köşede 2 tane şu üçlü tane trabzan arasında 2 boşluk var. Bu boşluklara da 3'er tane yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Bunun tam ortasındakine tekrar batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Trabzan, 2 zincir. Boşluğa, yani şu V yaptıklarımızın içine 3'er tane. Sırayı bu şekilde şöyle göstereyim. Tamamlayalım. Köşeleri özellikle göstereceğim. Evet, şu şekilde oluştu. Tamamladık. Şimdi şu bağlantı yerini göstereyim. Yine 2 zincir çektik. Burada üzerine ip alıyorum. Bu defa şurada üçlü yapıyoruz ya köşelerde. Buna da 3 tane yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve şurada 2 zincir kalacak şekilde ayarlayıp birleştirip sırayı ve köşemizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çekeceğiz bu defa. Üzerine doluyorum. Burada 3 trabzanın ortasındakine batıyorum. Buraya 1 2 aynı yere 3 4 ve 5 tane trabzan yapıyorum aynı yere. Bir zincir çekiyorum. Şu tek trabzanın üzerine yine tek trabzan, bir zincir çekiyorum. Sıradaki 3 trabzanın üzerinin ortasındakine yine 5 tane 1 2 3 4 ve 5, bir zincir çekiyorum. Şu tekin üzerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Köşedeyim. Yine köşedekinin şu üçüncünün ortasındakine köşeleri hep göstereceğim ki kafanız karışmasın. 3 4 5 tane yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu köşenin tam ortasındaki tek trabzana batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine bu köşedeki diğer 3 tane trabzanın ortasına batarak buraya da 5 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tek trabzana batıyorum. Bu şekilde. Bakın hem buraya göstermiş oluyorum hem köşeye göstermiş oluyorum. Sırayı tamamlayalım. Evet. Yine bitiş yerine geldim. Burada yine köşemizin yarısında bu tarafta bitirirken yapıyoruz. Başlangıç köşemizi. 3 4 ve 5 tane yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şuraya batıyorum ve böylece burayı da tamamlamış oluyorum. Şimdi modelimizin son sırası. Bu sırayı da tamamladığımızda bir modeli uygulamış oluyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu 5 tanenin bu defa tam ortasına batıyorum. Yani baştan ve sondan üçüncüye batmış oluyorum. Buraya bu defa 7 tane yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hiç zincir çekmiyorum. Buraya batıyorum. Yine zincir çekmiyorum. Tam ortasındakine batıyorum. Bu sırada zincir yok. 2, 3,
4, 5, 6 ve 7. Hemen şu tek olana batıyorum. Yine zincir çekmeden köşeye geldim. Köşede yine ortadakine 7 tane, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çekmeden buna batıyorum ve yine şu ortadakine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Köşeyi de tamamlamış oluyorum. Bakın köşemiz de tamamlandı. Şöyle baktığımızda arkadaşlar, şimdi biz bunu örnek çalışma yaptık. Hemen şuradan bir göstereceğim. Burada S ve M ve L olarak sayıları verdim. Burada da bu bizim örneğimiz. Bakın örnekte de 20 bademle başladık. Bu şekilde yerleştirdim. Yani siz bu şu anda yaptığımız örnek numune modeli bunu bu sayılarla yapacaksınız. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Evet, bu sırayı da tamamladık. Bu modelin örneğin son sırası. Hemen şuraya bağlıyorum. Ve köşemi de bu şekilde hem bitirmiş, hem sıramı hem köşemi tamamlamış oluyorum. Şimdi şöyle çevirirsek ön arka kollar. Şimdi şuradan reglan için bir artış daha olacak. Bu sırada model kayacak ama örnek aynı. Sadece modelimiz kayacak. Onun için de ilk sıra için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Şu 7 tane zincir trabzanın tam ortasına batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şu tekli trabzan gelen yere arada bir zincir olmak kaydıyla aynı yere, bakın ilk sırada yapmıştık ya, bir tek bir çift, bir tek bir çift. Burada da aynısı. Ama sadece teklerle çiftlerin yeri değişiyor. Şimdi tepelere, buraya çift başlanan yerin tepesine tek başlananın tepesine çift gelecek. 2 zincir çekiyorum. Bu tepeye batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şu tek olan, yani tek başladığımız yere arada bir zincirle bu sefer buraya 2 trabzan yapıyorum. Modelimiz onun dışında örnek aynı örnek. Sadece kaymış olacak. 1, 2 zincir, tepeye 1, 2 zincir. Bakın şimdi, pardon, şurası bizim reglanımız. Buraya geçmişim hızlı. Bu köşeye yine, burada köşelerde 3 tane yapmıştık. Köşeye gene 3 tane yapıyoruz. Aynı, yani değişen bir şey yok. Şu ilk sırayı sadece kaydırıyoruz. Köşelerde hep 3. Tepeye 1. Tekli olan yere arada bir zincirle 2 trabzan. 2 zincir. Tepeye 1, 2 zincir. Şuraya pardon, arada bir zincir, aynı yere 2. Şu köşeyi de göstereyim. 2 zincir, buraya 1.
2 zincir. Kaymış oldu yani. Yer değiştirmiş oldular kaymadan ziyade. Tam bakın reglanın olduğu yere geldim. Buraya 3 tane. Arada bir zincir çek. 3 tane. Yani buraya 3 tane yapmamızın sebebi reglan artışı olduğu için. Yani şuradan 2 tane çıkıyor. Şimdi buradan da 2 tane çıkacak. Yani şurada göstereyim. Şunu şöyle göstereyim. Bakın daha iyi anlarsınız. Şunu da şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz bu. Artırma yeri dediğim gibi buraya 3 tane yaptığımız için bu şekilde şöyle yakından belki ekran görüntüsü alırsınız. Örneğe göre örersiniz. Sayılar çünkü sayılar olduktan sonra bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi şöyle ekranın aldığı kadar bir bakayım. Ben şu reglen kısmını 22 santim yapmışım. Siz de yani hani S'de, M'de bu şekilde de yapabilirsiniz. Sadece başlangıç sayıları S ile M'de farklı. Büyütmek için model artıracaksınız. Beden büyütmek için M'den sonra. Çünkü yaka kısımları bu L olabilir. XL'ye de olur bu. Şimdi şuradan yakadan aşağıya kadarki uzunluk 50 santim. Reglanı verdim. Şu kol altını uzunluğuna kadar yapmışım. 31 santim yapmışım. Şöyle bir de enini vereyim. Şuraya 43 santim yapmışım. Burayı daha geniş. Bu artırmalar bittikten sonra sıra kolları ayırmak gerekiyor. Şu ortada gelen koldaki çubuktan diğer reglan kısmı aynı örgüde yapıyoruz ya, şişli örgüde. Tam ikisinin ortasına arkadaşlar ben bir model daha kurdum. İsteyen iki model daha kurabilir. Şimdi bu modeli kurmak için buna 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane zincir kurarak burada bir model daha kurmuşum. 22 zincir çekerseniz 2 model daha kurarsınız. Hani daha genişletmek isterseniz. O şekilde bu aradaki kol altından örgülerde de yaparız bunu, şiş örgülerinde ilmek atıp orada bir büyütme yapıyoruz. Bunu dediğim gibi 11 zincir üzerine burada bir model daha kurdum ben. Zaten şuradaki şey bitince, reglan bitince otomatikman 3 tane olmuyor. Bu köşeye de bakın 2 tane ile devam ediyoruz. Şu zincir, şu birleştirme zinciri, bunu kafanız karıştırmasın. Artık 2 olarak yani üçlü bitiyor tamamen. O aralarda yaptığımız gibi yapıyoruz. Bu şekilde yapıp bluzunuzu tamamlayabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.